Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün de geziyoruz dedik. Bugün de Viyana'nın bit pazarlarını gezmeye çalışacağız. Hep birlikte orayı gezeceğiz. Neden bit pazarları? Bit pazarları burada çok meşhurdur aslında. Yani sadece Viyana'da değil, Almanya'da, Avrupa'nın birçok yerinde meşhurdur. Elime çarptı da neyse bir şey demeyeyim şimdi. Onun için bir değişiklik yapıp ben de Viyana'daki bit pazarlarını gezmeye çalışacağım. Orayı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Ya bit pazarlarında eğer şansınız yüksekse çok güzel ürünler bulmanız mümkün yani. Nasıl diyeyim size? Bundan yıllar önce bir arkadaş bir kilisenin bit pazarına gidiyor. Oradan 100 euroya mı 90 euroya mı ne bir keman satın alıyor. Bu kemanda dönemin çok ünlü bir sanatçısının, yani keman sanatçısının sanırsam yapan arkadaş, usta diyeyim, o adamın çıkıyor. Piyasa değeri yaklaşık olarak 15.000 euro muydu? Tam olarak hatırlamıyorum ama çok yüksek bir meblağ. Ya 15.000 euro ya 150.000 euro. Adam o kadar şanslıymış ki onu tamire götürüyor. Tamir yaptıracağı usta diyor ki bunu nereden buldun? Yani bunu nereden buldun kardeşim? Bunu bulman imkansız falan filan derken adam diyor ki kilisenin bit pazarında falan filan buldum. Şu kadar parayı aldım. Vay diyor, harika. Bunu tamir ettirip şu fiyata satabilirsin diyor. Yani demek istediğim şu. Türkiye'den geldiniz. Eğer ki bu işlerden anlıyorsanız pazar gününüz sabah 5'ten saat 1'e kadar oluyor genelde bu pazarlar. Sabah 5'ten 1'e kadar buraya gelip değişik bölgelerde, değişik semtlerde, ben kendi semtimdekine gittim. Ama sizin bulunduğunuz bölgedeki bit pazarına gidip ya da hele kilisenin yaptığı bit pazarına giderseniz çok şanslısınız. Size demek istediğim, eğer geldiniz canınız sıkıldı ve bu antik eşyalardan anlıyorsanız muhakkak gelin burada bit pazarlarını kovalayın. Çok güzel ürünler bulabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoda görüşürüz. Dostlar, dediğim gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde, birçok şehrinde böyle bit pazarları oluyor. Yani insanlar istediğini bulabiliyor. Daha ucuza mal oluyor. Kiminin çöp dediğini insanlar burada parayla satıyor. Yani bunu biz bilmiyorduk mesela. Eğer ki daha önceden bilseydim ben de bu işi yapardım. Çünkü pazar günleri geleceksin, zaten boşsun. Evinde eski meski ne var ne yok toplayacaksın, satacaksın. Hani bir nevi geri dönüşüm. Gerçekten sizin işe yaramaz diye nitelendirdiğiniz, kimisine nasıl diyeyim size, lazım olan bir parça oluyor. Siz çöpe atacaksınız, o adam parayla satın alıyor. Bu da önemli bir şey aslında, bakmayın. Yapacak bir şey yok. Baksana, kamışlar her şey var. İkinci el eşyalar var. Bak, biri toplamış mesela, kaynak makinesi almış. Bak, balık malzemesi var burada. Görüyor musun? Kamışlar. Bak, şu sazan için yatak. Bak, makineler var. Kamışlar var. Bakın, 1 euro bir tane. Her tanesi 1 euro. Yani bunlar aslında, bak şunları biz çöpe atardık mesela. Ama dediğim gibi çoğu insan, şu baksana, küçücük televizyon var, laptoplar. Milattan önceki laptoplar var. Şuraya bak. Bak. Şu laptopları görüyor musun? Kim bilir kaç yüzyıllık. Ama satıyor. Bak şu televizyona bak. Kiminin çöp dediğini kimi parayla satın alıyor. Bakın. PlayStation. Airport Extreme. Burada ikinci el eşyalar var bak. Pantolon, gömlek. Ne arar? Bak. Çekiç, test. Yani nalbur. Bak, matkap uçları var. Mangal var. Fayans kesme aleti var. Her şey var abi. Değişik, enteresan. Kimisi gerçekten çöp satıyor. Kimisi işe yarayacak eşyalar satıyor. Bak, sarımsak dövücü. Mesela şu çok fena. Aslında yarar iş. Kablo var. Bak, tornavida almış ablam. Su tesisatı için lehim aleti var. Lehim var. Bak,
tablolar var. Gerçi önce böyle bir tur atalım, daha sonra öbür sırayı gezeriz. Abi 1 euro bak. Ne alırsan 1 euro. Ne alırsan 1 euro. İnsan şaşırıyor gerçekten. Bak dumbbell. Şu dumbbell'a kaç para verdim lan? Kaç para bir sorayım mı? Dur bir dakika. Alo. Wie viel kostet? 15. Dank. Vay arkadaş ya. Al işte. 15 euro. Ben bunu 2000 liraya mı almıştım Decathlon'dan. Burada da 50 euro. Decathlon'da satış fiyatı. Ne yani? Dediğim gibi aslında bazen böyle işe yarayan şeyleri bulabilirsin. Çok ucuza. Hatta şimdi 10 euroya verir misin desem onu da verir ha. Yani uzatmaz. Adam çünkü satacak gidecek abi. Niye onu bir daha taşısın ki? Kalabalık. Bak. Komplet 20 diyor. 20 euro. Bak toprağım toplamış görüyor musun? Amazon şeyiyle. Süpürgeler var. Ayakkabılar var. Şu ayakkabıyı deneyeyim mi ya? Teker var bak. Oo bak şunlar çok önemli helitler ha. Harbiden. Yo, bunlar alınırmış bak buradan ha. Şunlar çünkü araba tamirine lazım. Yağ şeyini sökmeye. Filtre kafasını. Bak abi araba teybi var. Bunlar ikinci el. Kapı kundura da olabilir tabii bunlar. Genelde kapı kundura oluyor ikinci eller ama kayak malzemesi. Al bak. Görüyor musun? Tek tek mi satıyorlar bunları? Ne yapıyorlar? Çiftlerini saklamış herhalde çalınmasın diye. Abi dediğim gibi pick-up'lar var. Kamera var. Bak kameraya bak. Şu kamerayı çıktığında kim bilir kaç paraydı ha? Yani. Tamam mı? Şöyle bir gidelim, daha sonra öbür sırayı gezeriz. Vay be. Bakın dostlar, burada kapı kundura var büyük ihtimalle ama. Şurada tencere tavalar var bak. Türk diyeceğim sanırsam. Tencere tava aynı. İkinci el. Bunlar da domuz pişmemiştir. Türk satıyor. Bak elbise bakıyor abla. Satır var, bıçak var bak. Tornavida var. Lokma takımı. İkinci el ayakkabılar var. Şurada gene tekstil var, pantolon var. Burada tamamıyla sahte olan ballar var. Polen var. Ork var. Bak müzik seti var. Televizyonlar var. Mikrodalgalar var. Ayakkabılar. Ayakkabıcı çok. PlayStation oyun kasetleri var bak. CD'ler. Bak PlayStation 5. Alo. Kamera. Çalma mal satıyor çünkü. Hani. Dediğim gibi bakın. Burada şeyler var dostlar. Gitarlar. Bu gitarların eskilerini bulursan harika olur. Testere var. Mandolin, şu mandolindi sanırsam değil mi? Tencereler, tavalar. Burada gene işte fincanlar, ıvır zıvır. Oyuncak silah. Bavul, mikrodalga. Çeşit çeşit şeyler var şurada. Yok çantalar onlar. Burada oyuncak arabalar var. Şöyle. Oyuncak araba var. PlayStation'lar var burada da bakın. 4. PlayStation 4 var. Deminki 5'ti. Sanırsam artık. Teker var. Bisiklet tekeri. Burada ayakkabılar var. Burada gene aletler falan var.
Bakın testere var Bosch'un. Takım, matkap takımı var. Burada çim biçme makinesi var. Bu elektrikli el arabası. Şu odun kırıcı bu. Elektrikli. Baltayla kırmıyorsun, bu kırıyor. Çim biçme makineleri var. Şurada kompresörler var bakın. Bu kompresörlerden aslında bize bir tane lazım ya. Bak, Hilti'ye bak. Vay be. Dalgıç motorlar var. Hidrofor var. Ağaç kesme makinesi var. Kompresörler iyi ya. Şunlar aslında. Şu jeneratör galiba da şu kompresörlerden. Şu jeneratör ha. Burada harç çıkarma aletleri var. Çim kesmeleri var. Kenar düzenlemesi. Şu şapkadan alacağım dostlar bir dahakine. Türkiye'ye onunla geleceğim. Burada da ikinci eller var. Ha? Evet. Bak bizim eski guguklu saatlerimizden. Bak saat. Ütüler, saatler. O ayakkabılar. Zwei diyor. Burada bilgisayarlar var gene, laptoplar da ne kadar şey. Orada sigorta var bakın. Sigorta, priz, vida, testere, kapı kundura, tabak, çanak. Ne ararsan var ha. Bunlar yani 5 euro, en fazla 10 euro. 1 euroya zaten ıvır zıvır satıyorlar. Burada da şeyler var. Bak şu motor kaldırma şeyi ya. Şu bir şey. Alçıpanı kaldırıp tutturuyorsun ya. Yardımcı eleman. Şimdi karşıya geçiyoruz dostlar. Bir de şu karşıyı gezelim bakalım ne var ne yok. Ya şöyle kocaman bir alan zaten. Size yukarıdan da göstereceğim bunu ben. Bak. Body. Burada eski şeyler var. Bak plaklar var. Hastasına tabii ki. Ya hastasına her şey çıkar. Bak. Nerede bozuldu? Lokmal bara istiyor. Ya bara verdim lokmal bara. Türkler genelde tencere tava satıyor sanırsam. Klima aleti mi o canım? Alacaktık ya, alalım mı onu? Şu klima galiba. İkinci el işte. Çim biçme makineleri, kompresörler, ilaçlama, bilgisayarlar. Bak karşıda onlar dükkanın malı. Burada gene şeyler var işte. Bak sıfır ürünler de var. Boya karıştırıcı falan. Bunlar çalıntı da olabilir yalnız. Bak. Şunlar mesela boş ürünleri. Çok güzel. Ama bu sıfır ürünlerden şüpheliyim yani. Sıfır ürünse çalıntı da olabilir sıfırlar. Burada mutfak aletleri var gene. Bakın. Türkler satıyor bunları. Burada testere ıvır zıvır. Burada ikinci el domates var. İkinci el biber, ikinci el domates. Yani patates 1,5 euro, soğan 1 euro, kırmızı soğan 2 euro, domates 4 euro, patlıcan 4 euro. O korni ne lan? Ne? Şu, Korni bilmem. onu bilmiyorum abi. Bak, skuterlara bak. Skuterlar da var. Size şunu söyleyebilirim ki şurada gördüklerimin belki %70'ini benim evde çöpe attıklarıma. Çamaşır makinesi hortumu mesela. Çöpe atıyoruz, adam burada satıyor. Lazım olan da gelip alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya bunu anlatmaya çalışıyorum işte. Senin evde çöpe attığını burada satan var ve onu parayla alan var. Okul çantaları, termoslar, kahve makinesi, güneş gözlükleri.
Ha, burada da bu akülü matkapların bak akü şeyleri var. Yedek akü şarjı. Oje var ikinci el. PlayStation. Koltuk. Şunu biz satamadık mesela Wilhelm'da. Adam burada satacak bakalım. Çok da iğrenç bir rengi var ama. Bak domates orada 4 euroydu, burada 2,5 euro. Bio. Soğan 2,5, 1,5. 3,5 euro şey gurke. Şu gitar tarihi eser sanırsam. Bak. Bu gitar tarihi eser. 55.000 euro. Yersen. Ha, tekerlekli sandalye de varmış burada. Allah Allah. Bunu nasıl satıyor bunlar ya? 5'te ha? Satın alamaz ki. O reklamı var canım orada. Bakın burada da meyve sebze var. 2 euro şey. Paprikanın kilosu. Bedava. Biz 3 tanesini 3 euroya alıyoruz be. Bak domatesler 2,5 euro. Giderken alalım mı domates? Taşıyayım ben ya. Menemen falan yaparız. Sen çantana dikkat et ha gene. Orada birazcık rengi bozuk çok. Bak. Bisikletler çıktı. Bakın kahve makineleri. Evet, sahte ballara da geldik. 13,5 euro. 13,5 euro bal. Bir kavanoz. 1 kilo mu oluyor? Kaç kilo oluyor? Şurada bakın elektrikli skuterlar var. Burada çantalar var bak. Louis Vuitton'un, Guissi'nin orijinal, hepsi orijinal. Burada gene eşofmanlar. Burada saatler var. Burada yine balta var. Baltalar işte. Şu karşıda yine bak oltalar var, kamışlar. Bunlar benim ilgimi çeken şeyler. Makineler var. Burada çanta var mesela. Bak. Kamışı kuma saplamak için. Hani bunu kuma saplıyorsun, kamış koymak için ne kadar güzel. Önce Karasu'ya gittiğimizde orada aslında şu ay Karasu'ya gitmemiz lazım bizim. Kalkan balığı var, dil balığı var. Evet. Bak, her şey var. Vay be. Şuraya bakar mısın? Şu kancaya bakalım. Orkinos için sanki. Bak. Orkinos için sazan. Yani yayın. Yayın için bundan. Burada yayın tutuyorlar. Şuna bak. Ya burada her şey var. Güzel. Aslında demek ki bir şey lazım olursa buraya gelmek lazım ha. Burada ucuzu alırsın çünkü. Yok kullanılmamış zaten de. Aa bak şu bıçak. Ben almıştım bunu. 15. Abi baskos ne kadar? 100 euro abi. 100 euro. 10 euro. Eyvallah sağ olasın. 10 euro. Bize 5 euro itelemişler işte. Lambalar. Sola şeyler. LED lambalar. Burada işte iç çamaşırları var. Bunlar sıfır. Ne oluyor? İç çamaşırın herhalde ikinci elini satmazlar ama satan var. Az kullanılmış, sahibinden temiz. Bayandan. Şu bisiklet çok güzelmiş ya. Kaç paraymış? Yani canım. Merak ettim. Wie viel das? 350. Das? Gleiche Preis. Danke. Yani 350 euro. Elektrikli evet.
350 euro çok güzel. Normalde kaç istiyorsun? Orada 1500-2000 euroluk mal var canım. Ya bilmiyorum. Ama öyle bir şey olsa el koyar. Ya burada bir sürü %80'i çalıntı canım ya. Finans polisiye gelir. Onlar da rehnik kesiyor musun der işte. Viyana'nın bit pazarları bu şekilde dostlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip paylaşırsanız, altına yorum yaparsanız, kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize sonsuz teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diliyorum.